Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden, dinleyen tüm güzel arkadaşlarıma kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza yeni katılan sevgili izleyiciler, sizler de ayrıca kanalıma hoş geldiniz. Şimdi enerjilerinizi yükseltelim. Zihnimizi biraz sakinleştirelim ve falımızın bize anlatmak istediklerine kulak verelim. Burada karşımıza çıkan sembolleri, hisleri ve enerjileri birlikte yorumlayacağız. Eğer bu video karşınıza çıktıysa belki de duymanız gereken bir mesaj vardır diyorum. Hazırsanız başlayalım. Keyifli dinlemeler, güzel enerjiler sizinle olsun diyerek başlıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bir fincanıma göz atmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Öncelikli olarak dip kısmından başlamak istiyorum. Şimdi burada dip kısmında incecik bir hilal açılma olmuş arkadaşlar. Koyu telveler etrafa dağılıp figürlerini oluşturmuş. Hilalin tam ortasında ise küçük bir yuvarlak ve bir kabarma var şurada. Bir nasıl diyeyim, kalpten gelecek sevindirici güzel bir heyecanı ve içten içe büyüyen bir mutluluğu çağrıştırdı bu kabartı bende. Sanki böyle bir damla gibi kabarmış burası. Hilalde yeni başlangıçları ve henüz tamamlanmamış ama gelişmekte olan bir süreci simgeliyor. Yani şu anda küçük görünen bir gelişme ilerleyen zamanda sizi oldukça mutlu edebilir arkadaşlar. Özellikle gönül tarafından sevindirici bir haber, güzel bir karşılaşma ya da kalbinizi kıpırdatacak bir gelişme enerjisi diyorum burada. Bu kabarma sanki o mutluluğun içten içe yükseleceğini gösteriyor bana arkadaşlar. Bakalım devamındaki figürlerle ne göreceğiz. Şimdi burada akışı bozmadan şöyle yorumlayacağım ben size. Hilalden bir yol çıkıyor, görüyorsunuz. Yolun ikiye ayrılıyor. Yani biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Ah. Tüh. Neyse. Bu yolun ikiye ayrılması önünüzde iki farklı seçenek veya iki ayrı ihtimal olduğunu gösteriyor. Yollardan biri kapalı arkadaşlar. Ve sonunda kocaman bir soru işareti var. Bakın burada. Diğer yol ise açık ve ilerlemeye müsait. Burada önemli bir detay. Bu soru işaretini hem olumsuz bir işaret olarak görmüyorum, hem çünkü soru işaretinin çevresi oldukça aydınlık. Yani henüz cevabı belli olmayan, zamanını bekleyen bir konu var burada. Açık olan yolun devamında ise çok ilginç bir figür var. Bir balık adam. Bakın, balık, deniz kızı demiyorum. Bakın, bir balık adam bu. Ve hemen yanında çok belirgin bir H harfi var arkadaşlar. Hemen yanında belirmiş. Bu H harfi bir kişinin baş harfi olabilir, bir yer olabilir, bir isim ya da sizin için anlam taşıyan başka bir bağlantı olabilir. Şimdi balık adamın ve H harfinin aydınlık bir alan içerisinde olması özellikle dikkatimi çekiyor. Bu yüzden arkadaşlar burada karanlık veya kötü bir enerji değil, aksine duygusal bir konuda netleşme, bir kişiyle bağlantı kurulması ya da beklenen bir gelişmenin
önün açılması gibi bir enerji var. Sanki önünde iki yol var diyor sana. Biri belirsiz, belirsizlik. Diğeri ise yeni bir kişi ve önemli bir işaretle karşılaşacak bir yol bu. Açık bir yol. Şimdi bakalım bu figürlerle bağlantılı veya başka anlatımlarına göre ilerlemek isteyeceğim. Şimdi burada bakın, az önce tırnağımla şurasını kaldırdım. Burada bir kişi bu arkadaşlar. Bakın ve kalp bölgesi boş arkadaşlar. Şurada bakın. Ama hemen önünde de oldukça belirgin bir kalp görüyorum. Yani kalbinin içinde şu anda bir boşluk, bir eksiklik ya da cevaplanmamış bir duygu olabilir. Fakat önünde duran kalp duygusal anlamda yeni bir gelişmenin kapıda olduğunu düşündürüyor bana şuradaki. Bir de hemen altında ise yine çok belirgin. Bakın bir H harfi burada. Görüyor musunuz? Şurada. İkinci kez karşımıza çıkıyor bu H harfi. Genel enerjisinde önemli bir bağlantısı var arkadaşlar bu H'nin. Şimdi balık adamla bu kişi sırt sırta durmuşlar bakın. İkisi de sırt sırta. Ve ikisinin arkasından ince açık bir yol geçiyor. İkisi de sırt sırta bakın ve aralarından ince bir yol geçiyor. Aralarında şu an bir mesafe, farklı yönlere bakma veya iletişimde kopukluk olduğunu düşünüyorum ben. Ama yolun açık olması bu mesafenin tamamen kopmamış olduğunu gösteriyor. Özellikle kişinin önündeki o güzel kalp figürü sanki geçmişteki boşluk başka bir duyguyla, başka bir gelişmeyle ya da kalbini yeniden hareketlendirecek bir durum olarak yorumlayacağım. Bu ve tekrar eden H harfi de burada adeta bir işaret. Bakalım detaylarda bize bir kişi mi, bir haber mi, yoksa önemli bir bağlantı mı, ona bakalım. Şimdi burada arkadaşlar kalp bölgesi boş olan kişinin önünde dediğim gibi H harfinin diğer ucunda ise iki kişi görüyorum ben. Bakın hem burada hem burada, görüyor musunuz? Ve bunlar birbirlerine doğru kollarını açmışlar. Ve ikisinin tam ortasında ise güzel bir sembol var. Çiçek. Hatta bu bir buket arkadaşlar. Bakın şurada. Bu görüntü bana karşılıklı bir yaklaşmayı, güzel bir buluşmayı, sevindirici bir haberi veya gönül alma enerjisini çağrıştırdı. Ama burada asıl dikkat çekici olan şey her iki kişinin H harfi ve kalbi boş olan kişiyle bağlantılı olması arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Birbirleriyle bağlantılı bu. Yani semboller birbirinden bağımsız değil arkadaşlar. Sanki hepsi aynı hikayenin farklı parçaları gibi. Bir tarafta kalbi boş olan bir kişi, önünde bir kalp var, H harfi var ve diğer tarafta ise birbirine doğru kollarını açmış iki kişi arkadaşlar. Ve aralarında bir buket. Duygusal bir konunun yavaş yavaş hareketlenebileceğini ve aradaki bağlantıların yeniden kurulabileceğini düşündürdü bana. Özellikle buketin ortada olması bu sürecin içinde güzel bir jest, sevindirici bir haber veya barışçıl bir yaklaşım olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Sanki burada bir hikaye anlatıyor. Bu hikayenin en önemli bir bağlantısı da H harfi arkadaşlar. Öyle gibi duruyor. Şimdi burada buraya geldiğimde şimdi burada yine bakın bir kalp, bu iki kişinin de yine bağlantılı bir kalp şurada oluşturmuş. Ancak bu iki soru işareti gibi de duruyor. Bu kollarını açmış olan kişinin hemen arkasında içerisinde
Yine kollarını açmış bir kişi figürü de var bakın. Yani şöyle bakın, ortada, tam kalbin ortasında. Bir kişiye yer vermeyi ve o kişiyi özlemeyi ya da ona karşı duyguların hala canlı olmasını çağrıştırıyor. Sanki bu kişinin kalbinde biri var ve o kişiyle ilgili yaklaşma, kavuşma veya bir iletişim kurma isteği taşıyor. Şimdi kalbin içerisinde kollarını açmış figür, bu bana karşılıklı bir duyguyu, gel konuşalım, aramızdaki mesafeyi kapatalım enerjisini hissettirdi. Şimdi bunun haricinde bakın 2 tane soru işareti karşılıklı bunlarda. Ama önce kalbi yorumladığım için buradaki 2 soru işareti şimdilik bir kenarda tutuyorum. Orada birazdan ayrıca bakarız. Şu anda fincanın bana verdiği en güçlü mesaj, kalpte hala canlı olan bir duygu ve bu duyguya doğru açılan kollar var arkadaşlar kalbin içinde. Bakın burada 2 kalp daha var, görüyor musunuz? Şurada. Bakın. Biri büyük, biri küçük. Bunların da etrafı aydınlık. Yani karanlıkta kalmış, bastırılmış ya da ağır bir görüntü yok fincanın içinde. Tam tersine her şey ferah, açık ve aydınlık etrafları arkadaşlar. Güçlü ve yoğun bir duygu. Küçük kalp ise yeni bir filizlenen ya da henüz büyümekte olan bir duyguyu çağrıştırır. İkisinin yan yana olması bu duyguların birbirini takip ettiğini, bir konunun giderek daha güzel bir noktaya ilerleyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakın biri küçük, biri büyük. Özellikle kollarını açmış figürle bu kalplerin aynı bölgede olması anlamlı. Sanki burada duygusal bir yakınlaşma, sevgiyle atılacak bir adım ve gönlü ferahlatacak bir gelişme enerjisi bu. Bu bölgedeki aydınlığı özellikle vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bu fincan burada bize korkulacak karamsar bir tablo göstermiyor. Aksine kalp tarafında umut veren, iç açan ve güzel görüşmelere açık bir enerji var arkadaşlar. Şimdi burada kalbin hemen yan tarafında ise ben yukarı doğru uzanan bir sarmaşık görüyorum. Bakın şurada, şu fincanın üst kısmına doğru, ağız kısmına doğru ilerleyen bir sarmaşık bu. Emekleyerek sarmaşık, bakın şurada bir emekleyen insan figürü var. Bakın şurada emekleyerek bu sarmaşığa tırmanan bir kişi bu. Ve hemen akabininde bir 3 rakamı da görüyorum arkadaşlar. Emek, sabır ve adım adım ilerleyen bir süreç olarak yorumlayacağım. Kişi adeta bulunduğu yerden yukarı doğru çıkmaya çalışıyor çünkü. Yani kolay elde edilmeyen ama üzerine düştükçe ilerleyen bir konu var gibi. 3 rakamı da burada zaman, 3 aşama, 3 kişi veya üçüncü bir gelişme şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Kendinize göre alın. Bu kişinin hemen üzerinde ise bir arkadaşlar deniz anası. Bakın kolları var. Görüyor musunuz? Deniz anası bana daha çok duygusal hassasiyet ya da sezgiler ve akışta kalma enerjisini verir. Yani deniz anasının yanında bir başka kişi figürü var bakın burada. Ve burada oturmuş bir kuş, yani tünemiş bir kuş da var arkadaşlar. Şurada bakın. Oturmuş bir kuş bu. Kanatları kapalı. Bekleme enerjisi bu. Haber enerjisi var ama henüz hareket zamanı gelmemiş. Kuş orada adeta bekliyor. Sarmaşık ise yukarı doğru ilerliyor. Yani bir tarafta bekleyen, diğer tarafta ise yavaş yavaş yükselen ve gelişen bir süreç var. Şimdi bu deniz anasının yanında bir başka kişi figürün bulunması bu sürecin içerisinde başka bir kişinin etkisi veya desteği olabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Deniz anası dediğim gibi duygusallık, hassasiyet, sezgiler, akışta kalma enerjisi. Yanındaki insanda başka bir kişinin etkisi veya desteği olabileceği olarak
yorumlayacağım. Bütün bu sembollerin arkadaşlar, bütün bu sembolleri yorumlarsam aydınlık kalplerin devamında geliyor bu. O yüzden ben bu bölümü karamsar değil, sabır isteyen ama zamanla açılabilecek güzel bir gelişmenin işareti olarak yorumlayacağım. Burada çok güzel bir çatı görüyorum, ev görüyorum. Görüyor musunuz? Bu bir çatı. Evin içi aydınlık. Önümüzdeki, bakın hemen şurada bir tek ağaç var. Huzur veren ve ev yaşamında ferahlama enerjisi verdi bana bu. Özellikle evin içinde aydınlık olması, evle, aileyle ya da kişinin özel yaşamıyla ilgili iç rahatlatacak bir gelişme, güzel bir haber veya huzurun artması şeklinde yorumlayacağım. Şimdi evin önünde tek bir ağaçta bana kök salmayı, sağlamlaşmayı ve büyümeyi çağrıştırıyor. Yani bir konuda geçici değil ama kalıcı ve sağlam bir süreç oluşacak arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çatı ve ortasında bir ağaç. Burada karanlık bir alanın olmaması, yani fincanın geneli arkadaşlar aydınlık. Bu evin üzerinde temiz, açık ve güzel bir enerji var. Özellikle daha önce gördüğümüz kalp açık yollarla birlikte düşündüğümde gönül tarafındaki gelişmelerin huzur, güven ve duygusalla bağlantılı duygusuyla, yani güven duygusuyla bağlantılı olabileceğini hissediyorum ben daha çok. Şimdi burada yine bir soru işareti. Bakın çok büyük bir soru işareti bu. Görüyor musunuz? Bu soru işaretini yorumlayayım ben size öncelikli olarak. Çünkü diğer tarafta da çıktı karşımıza. Bu sembolü tek başına olumsuz yorumlamayacağım. Çünkü soru işaretleri bana daha çok cevabı henüz netleşmemiş bir konu, bekleyen bir karar veya kişinin zihninde dönüp duran önemli bir mesele olduğunu söylüyor. Özellikle fincanın genelinde gördüğümüz aydınlık görüntüler nedeniyle burada karanlık ya da kötü bir sonuçtan ziyade henüz cevabı gelmedi. Biraz daha bekle enerjisi hissediyorum. Bazen soru işareti falda bir haber, karar, görüşme veya seçim öncesindeki belirsizliği de gösterir. Ve bu soru işaretinin büyük olması konunun da kişi içinde önemli ve merak uyandıran bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bakalım hayatınızda bir irdeleyin arkadaşlar. Kötü değil yani, gayet de güzel çıktı benim için. Şöyle tekrar gözümden kaçan bir şey var mı? Onun için bakacağım. Bakın 2 tane göz. Görüyor musunuz? Sizi izleyen, takip eden. Yani fincanımızın geneli şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tabağımıza geçelim. Evet. Şimdi tabağımıza geldiğimde şöyle bir bakayım ama bir tabağımızda da çok böyle şey yok. Hani böyle bir karanlıkta kalmış bir şey yok. Ancak büyük bir kalabalık var tabakta. Çok büyük bir kalabalık bu ve birbirine geçmiş figürler görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bağlantılı birçok figür var ama tekrar
Özellikle altını çiziyorum. Karanlıkta kalmış bir görüntü yok. Bu kalabalığı ben tek bir konu yerine aynı anda ilerleyen birden fazla insan görüşme, konuşma veya gelişme olarak yorumlayacağım. Figürlerin birbiriyle alakası olması bu kişinin ya da olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yani büyük bir soru işareti aslında boşlukta değil, etrafında ciddi bir hareketlilik var arkadaşlar. Sanki cevaplanmayı bekleyen bir konu var. Ama o cevaba ulaşmadan önce birkaç kişiyle konuşması ve bazı gelişmelerin birbirine bağlanması gerekiyor. Ve tabaktaki aydınlık enerji nedeniyle henüz bunu karamsar bir kalabalık olarak değil, hareketli, sosyal ve gelişmelere açık bir dönem olarak yorumlayacağım. Sanki cevap var ama önce parçalar bir araya gelecek diyor arkadaşlar. Bu parçaların öncelikli olarak bir araya gelmesini söylüyor. Bakın hep birbiriyle görüşme, görüyor musunuz? Bağlantılı. Hep birbiriyle görüşme arkadaşlar. Ama şey değil, güzel, aydınlık, ferah. Bakın gözler burada da var. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Şurada. Şurada. Yani bu kalabalıkta bu gözlerin olması da gayet normal canlarım. Bakın şurada çok büyük bir C harfi var. Fincanın en üstünde bu. Oldukça da büyük çıkmış arkadaşlar bu C harfi. Yani oldukça belirgin, bakın şurada. Çok büyük bir C harfi ve bu C harfinin hemen karşısında bir kişi daha var arkadaşlar. Şimdi diğer buradaki sembollerin arasında kendini oldukça belirgin hissettirdi bana. Kendini belli ediyor. Burada önemli bir işaret gibi duruyor. Bu harfin hemen karşısında ise bir kişi figürü. Bu kişinin karşılıklı durması bana C harfinin bir kişiyle, bir isimle veya önemli bir bağlantıyla ilişkisi var diyorum. Özellikle genelinde kalabalık ve birbirine geçmiş figürlerle birlikte düşündüğümüzde C harfi ve kişi figürü biraz önce gördüğümüz büyük bir soru işaretinin cevabına bağlayan parçalardan biri olabilir. Çünkü tabağımızda gördüğümüz büyük bir C harfi vardı. Soru işareti vardı. C harfinin bu kadar büyük çıkması da konunun göz ardı edilemeyecek kadar belirgin, önemli olduğunu düşündürüyor bana. Yani bu kişiyle bir bağlantısı olabilir arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın burada çok belirgin oturan bir figür var. Bakın bacakları, kalçası ve vücudu ve iki elleri de havaya kaldırmış. Burada hep arkadaşlar bu fincanda biz hep ellerini havaya kaldırmış kişiler görüyoruz. Bakın burada da öyle. Bu yine bu kişi oturur vaziyette arkadaşlar. Yani bu kişi oturuyor ve elleri havada ve hanenin içine doğru oturmuş. Bakın tabağın orta kısmına doğru oturmuş bir figür bu arkadaşlar. Şimdi bu ellerini havaya doğru kaldırmış olması arkadaşlar diğer kişi figürlerinde de tekrar karşımıza çıktı. Bakın yani aynı anda bu sembolleri görüyoruz. Ama elleri yukarıda semboller bunlar. Sanki bir şeyi karşılıyor, bekliyor ya da bir gelişmeyi doğru ellerini açmış gibi duruyor. Üstelik figürün hanenin içinde ve tabağın orta kısımlarında olmuş olması, o orta kısımlarına doğru oturuyor olması tabağımızın bana bunu çok belirgin bir bereketin merkezine oturmak, gelecek bir haber veya gelişmeye hazır olmak şeklinde yorumlayacağım. Tabağın orta kısmında olması ise bu figürün
falın genel hikayesinde önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum ve ellerinin havada çıkması daha önce gördüğümüz kollarını açmış figürlerle de birleştireceğim fincandaki. Ortak bir tema var. Bekleyen bir karşılaşma, bekleyen bir yaklaşma ve bir gelişmeye açık olmak arkadaşlar. Burada karanlık bir görüntü olmadığı için de bu figürü olumsuz değil, umut ve beklenti içerisinde olan bir kişi olarak yorumlamak istiyorum. Yani figürler hep karşılıklı konuşma. Bakın burada da var karşılıklı konuşma. Bunların hepsi bir araya gelmiş karşılıklı konuşma olarak yorumluyorum. Bakın burada yine oturmuş. Bakın ayakları, elbisesi bu. Beyaz. Bakın kafası. Yani şöyle oturmuş. Üzerinde beyaz bir elbisesi olan bir kadın figürü bu. Oturmuş, ayaklarını da yanlara doğru bakın uzatmış. Bir kadın bu. Zarif bir kadın aslında. Ve onun hemen üzerinde de bir F harfi bakın belirmiş burada. Arkadaşlar bu kadının üzerinde çıkmış bu F harfi. Başının üzerinde çıkmış. Yani zarif bir kadın bu. Beyaz bir elbisesi. Yani oldukça sakin ve dikkat çekici. Ama asıl önemli detay bu kadının başının hemen üzerindeki F figürü. Tam başının üzerinde. Bu nedenle F harfini bu kadın figürüyle bağlantılı düşünmek mümkün. Adı veya soyadıyla bir yerle ya da bu kadınla bağlantılı önemli bir konuyla ilişkilendireceğim. Harfin baş üzerinde olması da bana bir düşünce, akılda olma veya bu kişinin zihinsel olarak önemli bir konunun merkezinde bulunması enerjisini veriyor. Beyaz elbisesi ve çevresi olarak düşündüğümde burada ağır veya karanlık bir görüntüden ziyade sakin, temiz, ferah bir enerji var. Yani fincanın yorumundan sonra tabaktaki bölümde bize diyor ki onunla bağlantılı belirgin bir F harfi var. Kadın figürü ve kadın figürüyle bağlantılı. Bu bağlantı falın bölümlerinde daha da anlam kazanabiliyor arkadaşlar. Yani daha da bir anlam kazanmış gibi duruyor. Evet, falımız bu kadardı sevgili dostlarım. Ve fincanımızda birbirinden güzel ve dikkat çekici sembollerle karşılaştım. Kalpler, açık yollar, harfler, kişiler, kuşlar, en önemlisi aydınlık enerji. Özellikle fincan boyunca karşımıza çıkan aydınlık görüntü güzel gelişmelere ve umut veren enerjilere işaret ediyor. Tabii ki falınızı dinlerken size uyan mesajları alıp uymayanları gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen, takip eden, yeni katılan tüm güzel dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki falımda yeniden buluşmak üzere. Enerjiniz güzel, yolunuz açık, gönlünüz huzurla dolsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.